Anlatılmayan tarafları ne? Bir anda böyle sudan çıkmış balığa dönmek. Ajan muamelesi yaptılar ve 6 saat boyunca beni sorguya aldılar. Hiçbir zaman grafik şöyle olmadı yani. Şöyle bir grafik olmadı. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hani bazen bir yolculuğa çıkarsınız, böyle bu noktadan başlarsınız, şöyle dünyayı dolaşırsınız ve aynı noktaya gelirsiniz. Ben şu anda tam olarak o aynı noktadayım. Başlangıç noktam dünya turuna çıkmadan önce doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım, okuduğum yer Zonguldak Kozlu. Normalde ileride videoya girecektim ama dedim ki şöyle güzel bir manzarayı bulmuşken size burayı göstermeden geçmeyeyim. Müthiş bir coğrafyamız var. Yani yeşilin 40 tonunu görebiliyorsunuz, mavinin 40 tonunu görebiliyorsunuz. Ve çok şükür ki ben burada doğdum. Ve 2 yılın sonunda tekrar doğduğum topraklara geldim. Peki hayatımda ne değişti? Hep kulağa hoş gelir dünyayı gezmek, dünya turuna çıkmak. Peki bu yolculuğun anlatılmayan tarafları ne? Gerçekten hep toz pembe bir şekilde çok güzel yemekler mi yedik, çok güzel yerler mi gördük? Yoksa başımıza bir takım olaylar da geldi mi? Bugün biraz bunları konuşacağız. Siz hep bana yorumlarınızda aynı oluyorsunuz. Melih şöyle yap, Melih böyle yap veyahut da Melih işte burada da şu varmış deyip bu tarzda benim yolculuğuma katkıda bulunuyorsunuz. Hep yorumlarda görüyorum, isimler var, onların emojileri var. İşte hangi şehirden selam gönderdilerse onları yazmışlar. Bir gönül bağımız var. Bende yüzünüz yok. Yani yolda görsem belki sizi tanımam. Ama siz beni tanırsınız ve dersiniz ki ben işte o Eskişehir'den selam yazan abin. Ben şu ablan. Bu tarzda bir gönül bağımız oldu. Ve çok şükür ki belli bir kitleye eriştik. Bugünkü paylaşacağım hikayenin içerisinde siz de varsınız. Bu aslında hepimizin oluşturduğu bir hikaye. Çünkü siz beni desteklemeseydiniz ben bu kadar uzaklara gidemezdim. Şimdi gözlerimi kapatıp böyle içimden geldiği gibi size dökülmek istiyorum. Ve umarım beni izleyen insanlar da hayatlarına hani nasıl siz bana ayna olduysanız ben de size o şekilde bir ayna olurum. Şimdi insan böyle bir yerde doğunca bir özgürlük hissiyle doğuyor. Ve bir de beni izleyenler bilecektir, ben tabiat aşığı bir adamım. Her fırsatta böyle tabiata çıkayım, doğaya kaçayım, o tarzda bir insanım. Okuduğum yer hemen sol tarafta, dağın tepesinde bir kartal yuvası gibi. Zaten arkadaki denizi görüyorsunuz. Ben böyle manzaralarda doğdum. O yüzdendir ki böyle bu manzaraları hep takip ediyorum. Böyle bir özgürlük hissinde doğan çocuk ister istemez böyle belli bir kalıba sığmıyor. Ama tabii kendi isteğimizle gittik, polis olduk. Polis olduktan sonra 10 yıl çalıştık. Dile kolay. Ama artık üniformaya sığmadığının insan farkına varıyor. Diyor ki Melih sen bu değilsin. Kendi yoluna git. Peki nasıl gideceğiz? Kapital bir dünyada yaşıyoruz. Birçok zorluk var. Zorluğu aşarsın. Nasıl? Şimdi etrafımda uçan kuşlar var. O kuşlar sabah kalktığı zaman kanat çırpıyor, rızkını arıyor ve onun rızkı bir yerlerde o rızkı buluyor. Sen de aynı şekilde kanat çırp, yani çabala. Senin de bir yerde bir rızkın vardır. Korkma, kimse açlıktan ölmez. O yüzden sadece çabala. Yaptığın işi severek yap. Çünkü severek yaptığın zaman daha üretken olacaksın. Ve bu serüven başladı. Artık polis Melih'ten gezgin Melih'e bir Melih meydana çıktı. Ve üniformayı bir köşeye bıraktı. Artık ayın 15'inde yatan maaş yoktu. Bunu söyleyince insanlar bana tepki gösteriyor. Konforlu bir hayat diyorum. Konfor sadece rahat çalışma saatleri 8-5 gibi bir şey değil. Konfor eve gittiğin zaman yemeğin belli, yatacağın yer belli, hareket etmeme isteği, her şeyin düzenli olması, anladınız mı? Yani o zil çalıyor, bankanıza bildirim geliyor, para geldi bildirimi ve artık bir ay boyunca ona göre yaşıyorsunuz ve düzen hep aynı. İpiniz çok kısa, uzaklara gidemiyorsunuz ama dağlara çıkmak istiyor, çölleri geçmek istiyor ki videolarımı izleyenler çok şükür ki bunları gerçekleştirdim. Yolculuk Hindistan'dan başladı. Yani bir insanın belki de seyahate çıkarken başlayacağı en son yerlerden bir tanesi olabilir. Çünkü Hindistan ayrı bir gezegen, ayrı bir galaksi gibi bir yer. Oranın kuralları var. Orada insanların pek özel alanı yok. Yani bu kötü niyetli yapmıyorlar ama sizin hayatınıza ilgili ve alakalı oldukları için ve ten renginizden dolayı sizi biraz da bazen üstün görüyorlar. Turist gelmiş memleketimize falan deyip size çok ilgi gösteriyorlar ve o ilgi sizi bazen sıkıyor. Dile kolay 3 ay geçirdim. Polisliği bırakmıştım. Elimde belli bir birikmişle yola çıkmıştım ve bu birikmişi bir anda harcamamam gerekiyordu. Çünkü ne zaman döneceğim belli değil. Yol uzun. O yüzden otostopla, gönüllü işlerle çalışarak 3 ay boyunca Hindistan'da mükemmel zamanlarım oldu. Yani yine gitmek ister misin derseniz kesinlikle gitmek isterim. Çünkü bana çok şey öğretti Hindistan. Hindistan'ın kalabalığını, kaosunu ben böyle bir denizdeki büyük dalgalar olur ya, insanlar o dalgayı yakalarsa eğer sörf yapar ve sörfle beraber bir yerden başka bir yere doğru gider ve keyif de alır o yolculukta. Hindistan tam olarak öyledir. Eğer o kitle, o kalabalık, kaos sizi güzel bir şekilde yakalarsanız gideceğiniz yere, yükselmek isteyeceğiniz yere getirebiliyor. Hindistan yolculuğumun ardından tabii ki tam her şey güzel giderken artık ülkeden çıkmamın son günü drone'umu gördüler. Havalimanındayım ve dediler ki bu drone ne?
Dedim drone, ülkeye gelirken getirdiğim ülkemden bir drone. Sonra beni bir sorguya aldılar. Ben vize başvurusunu yaparken polistim. Sonra istifa etmiştim. Başvururken de bütün evraklarımı göstermiştim onlara. Dedim ki ben eski polisim, şu anda istifa ettim, dünyayı geziyorum, sosyal medya adreslerim vesaire. Bana ajan muamelesi yaptılar ve 6 saat boyunca beni sorguya aldılar. Drone'daki bütün görüntüleri gösterdim, telefondaki bütün görüntüleri gösterdim. Dedi ki burada arkadaşlarım var mı? Arkadaşlarımı aradılar. En son nerede çalıştın? Dedim ki ya ben buyum, ben basit bir gezginim. Zaten polis olduğumu ben sana söylüyorum zaten. Yani ve evraklarımla sunmuşum zaten bunu. Polisçilik oynadılar. 6 saatin sonunda uçağımı kaçırmış oldum. Maddi manevi beni zarara soktular. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Hani hep diyoruz ya dünyayı gezmek şöyle güzel. Dünyada görmediğiniz nimetler var, yemekler var. Dünyada çok değişik coğrafi oluşumlar var. Değişik topluluklar var. Tabii ilerleyen zamanlarda bu konuya da değineceğim ve de çok birlik de var yani. Aynı olan da çok şey var. Ölüm her yerde aynı, doğum her yerde aynı. İnsanlar genel olarak bunlara aynı tepkileri veriyorlar ama farklı yollar, farklı kelimeler, farklı duygularla bunu dile getiriyorlar. Velhasıl o Hindistan yolculuğunun sonunda böyle bir olayla bir sekteye uğradım. Ve dedim ki ya Melih, yolda hırsızlık var ki Malezya'ya gittik, gasp edildik. Bütün her şeyim çalındı. Yolda ajan muamelesi görmek var. Yolda tacize uğramak, insanların sataşması, yolda konforsuz alan, uykusuz kalmak, kendini güvende hissetmemek, yiyecek bulamamak. Yani yolda aslında bize satılan o böyle hadi dünyayı gez, işte sen de yapabilirsin yanında aslında birçok da insanı yarı yolda bırakabilecek neden de var. Yani yeter artık ben dönüyorum diyebileceğiniz de birçok sebep var. Ama hikaye tam da burada başlıyor. Hep söylediğim bir şey var. Abi eğer bir yolda aşkla yürüyorsan o yolda yorgunluğunu hissetmiyorsun. Bunu en çok dağlarda hissediyorum. Bir dağa çıkıyorsun 3000 metre, 4000 metreye. Para verseler kimse beni oraya çıkartamaz. Ama ben o yolculuk içerisinde öyle şeyler öğreniyorum ki şehre hayata geri geldiğim zaman orada öğrenimlerimi burada uyguluyorum. Pes etmemeyi, mücadele etmeyi, o hedefe ulaşmayı, ufak ufak adımlarla gitmeyi, koşmamayı, sabretmeyi. Bunlar hep benim tabiatta böyle öğrendiğim ve hayatıma uygulamaya çalıştığım, aslında insanlık tarihinin de her zaman yapmaya çalıştığı şeyler. İnsan bir şeyi öğrenmek için, bir keşif için doğaya bakmış. Aklıma şimdi geldi. Arjantin'de geziyorum. Darwin'in gezdiği kanal var orada. Eagle kanalı olarak geçiyor. Hep doğaya bakmış, doğayı gözlemlemiş, hep doğadan bir şey toplamış. Deneyler yapmış. Yani bugünkü teknoloji, bugünkü uçan drone, onlar da hep aslında doğaya bakılarak, hayvana bakılarak öğrenilen şeyler. O yüzdendir ki benim kanalda böyle bazı arkadaşlarım bana çok kızdı. Oğlum 1000'e yakın videom var dedi YouTube kanalımda ki videodan sonra bakabilirsiniz. 1000'e yaklaştı video sayım. Ama videoların içerisinde müstehcenlik yok, cinsellik yok, kadını bir obje olarak kullanma yok, insanların örf, adet, dinine bir hakaret yok. Ve insanlar bana dedi ki oğlum böyle izlenemezsin. Uyuşturucuyla alakalı özendirmen lazım. Bu gibi şeyler yapman lazım filan diyorlardı bana. Ben diyorum ki abi ben ne yaşadıysam onu çekmek istiyorum. Çünkü öteki türlü bunu devam ettiremem, sürdüremem. O yüzdendir ki 1000 videoda ben anca işte 40.000'e filan gelebildi takipçi sayım. Ama destekleyen insanlar var. Benim hikayelerimi, benim maceralarımı izlemeye değer gören insanlar var. Onları beğenmeye, yorum yapmaya değer gören insanlar var. O yüzden videomun bu kısmında size sonsuz teşekkür ediyorum. İnşaat başladı, bir şeyler böyle bir ses oldu. Biraz daha sakin bir yere gitmek istiyorum. Çünkü insan kendi sesini duymak için bazen zorlanıyor. Tabiata gidelim, biraz daha doğa, ormanın içine doğru yol alalım. Hayat çok güzel. Bilmiyorum kuş seslerini duyabiliyor musunuz? Şöyle bir yerdeyim. Diyorum ya çocukluğumuzun geçtiği yerler tam olarak böyle. Bugün sizinle bir şey yapalım mı? Konuşmaya başlarken dedim ya artık siz bir yolculuğa çıktığınız zaman artık siz aynı siz değilsinizdir. Artık o gördüğünüz yer aynı yer değildir. Ben de o döngüyü tamamladıktan sonra buralar artık gözüme çok daha dolu dolu geldi. Yani Amazon ormanlarını gördüm. Tabii ki arada farklılıklar vesaire var ama burası da Amazon ormanları gibi. Tabii ki hayvan popülasyonu birçok farklılık var ama güzelliğini görebilen için memleketimizin de her yeri çok güzel. Bugün size bir şey yapalım. Mahallenize, köyünüze, sokağınıza bir yabancı gözüyle, yani sanki yurt dışından geliyormuşçasına bakın. Acaba aynı şeyleri görecek misiniz? Eğer yapan varsa yorumlar kısmında da belirtirse sevinirim. Yani o pazar, o manav, o domatesin tadı bir farklı mı? Yoksa hep yediğimiz, hep gördüğümüz için her şey aynı ve sıradan mı geliyor? Bunu bu aralar ben çok yapıyorum. Böyle bir yer görüyorum. Diyorum ki ya bu işte yurt dışında olsa işte burası muhtemelen turist akınına uğrar falan diyorum ama herkesin normal böyle bakıp geçtiği, bazılarının fark etmediği bile bir manzara aslında. Veya da Zonguldak'taki gün batımları. Burada olduğum için buradan örnek veriyorum. Bu arada videolar bir tık geriden geliyor. Bunun bilincindeyim. Ama önümüzdeki videolar dolu dolu geçecek. Vay be Türkiye'de böyle yerler var mı diyeceksiniz. Hep beraber gideceğiz yani o videolarla beraber.
Ve geldik seyahatteki kırılma noktalarına. Hindistan, Hindistan'dan sonra Sri Lanka, Sri Lanka'da Monika ile beraber, ki Monika'yı tanımıyorsanız benim üzümlü kekim, maymunum. Onunla beraber bir ay boyunca onu özgürlüğüne ulaştırmak için yapmış olduğum mücadele, düşmelerim, kalkmalarım ve Malezya. Malezya'da otostop çekerken gasp edilme, 13 saat alıkonulma, akabinde her şeyimi kaybetmem ve Türkiye'ye zorunlu dönüş. Bir anda böyle sudan çıkmış balığa dönmek. Böyle zamanlarda morale ihtiyacınız vardır. İnsanların saçma sapan yorumları olur. Çünkü bazı insanlar başkalarının düşmesinden haz alıyor. Mutluluk duyuyorlar gerçekten. Ben yapamadım, o da yapamasın diyor. Ben düştüm, o da düşsün diyor. Ne bileyim, kötülüklerinden dolayı, fıtratından dolayıdır muhtemelen. O dönemde beni o gasp eden modern eşkıyalar değil de insanın işte sosyal medyada hiç tanımayan insanların kurgudur filan demesi böyle insanın canını sıkıyordu. Ya diyordum, bu adamlar kalbini ne kadar karartmış. Demek ki yapabileceğini düşündüğü için herkesin de yapabileceğini düşünüyor. Neyse, orada böyle rüya gibi bu durumdan uyanıyorsun. Yol çatallanıyor. Bir de şöyle bir şey oldu. Tam ben artık düşmüşüm. Benim gibi meslekten istifa eden bir arkadaşım var. O aradı beni. Ya Melih dedi, ben dedi geri dönmek için dilekçe yazdım dedi. Seni etkilemek istemem dedi. Ben de hayırlı olsun hacı dedim. İşte bir trafik kazası oluyor. Eşi normalde çalışıyor. O aşamada çalışamıyor derken hayat istediği gibi gitmiyor ve dilekçe veriyor. Neticesinde kendi işini devam ettirdi. Yani dönmedi. Başarılı bir şekilde yoğunlaştığı alanda devam etti ama o süreçte böyle bir karar vermişti. Ve ben de vazgeçmedim. Dedim ki ne yapacaksın Melih? Yani bir anda ekonomik olarak büyük bir zarara uğradın. Manevi olarak büyük bir zarara uğradın. Ekipmanın yok. Yani telefonun yok, GoPro'un yok, drone'un yok. Bütün aldığın ekipman, hani video editleyip devam etsen hepsi gitti. Ne olacak? Devam edecek. Bu işte ne biliyor musunuz? Bu bir yaşanmışlık, bu bir gerçek hikaye. Bu bir kurgu değil. O yüzden eğer beni izleyen dostlarım varsa ve hayatlarında bir şeyleri değiştirip yola çıkmak istiyorlarsa lütfen bunları göz önünde bulundursun. Şöyle de bir gerçek var. Eğer bu gibi durumlardan alnınızın akıyla çıkıp devam edebiliyorsanız daha güçlü bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz ve artık sizi günlük hayatın içerisinde daha önce sizi boğan hiçbir şey artık rahatsız etmiyor. Çünkü acı eşik değeriniz üst aşamaya geldi. Çünkü artık o hani herkesin dediği konfor alanından çıktınız ve her şartta, her durumda yaşayabilirsiniz. Her durumda devam edebilirsiniz. Tam bir savaşçısınız yani. Ve bu müthiş bir his. Bu tam olarak özgürlük. Bu tam olarak benim yapmak istediğim şey. Bu tam olarak Melih'in, gezgin Melih'in potansiyeline ulaşma isteği. Bu yolculuk sadece A noktasından B noktası gezmek, 100 tane ülke gezmek, işte onları yemek, bunları yemek değil. Gerçekten kendi versiyonumun daha iyi bir aşamasına gelmek istiyorum ve bunu yaptıktan sonra da bir hikaye anlatmak istiyorum. Yaşanılabilir bir hikaye. Kendi hikayemi, başkasının hikayesini, iyiliğin hikayesini, umudun hikayesi. Gittiğim yerlerde de yakalamaya çalışıyorum. Mesela çok ilgi duyuyorsunuz. Hayatını değiştiren insanların, farklı bir ülkeye gidip yeni bir yaşam kuran insanların hikayesini. Çünkü sizin de içinizde bu var. Bir şeyleri değiştirme isteği ama ya nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz, ya o iradeyi gösteremiyorsunuz veyahut da gerçekten şartlarınız ve imkanlarınız buna müsaade etmiyor. Ama bir şekilde yapan insanları görünce de yapılabilir olduğunu görüyorsunuz ve diyorsunuz ki yapabilen var işte, ya ben niye yapamayayım diyorsunuz. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Böyle kelebek etkisi gibi. Burada bir şey oluyor, dünyanın başka bir ucunda bir şeyi etkiliyor, bir insanı etkiliyor. Bunu dinleyen insanı diyor ki ya ben de bir yerden başlayacağım. Ben de anlatılabilesi bir hayat sürmek istiyorum. Bunun için kaygılarımdan ve korkularımdan sıyrılacağım. Ki parantez içerisinde çok fazla da sıyrılmamak gerekiyor. Çünkü kaygı ve korkunun da gerektiğini beni gasp ettiklerini anladım. Biraz daha kaygılı ve korkulu olsaydım belki daha tedbirli davranıp biraz daha insanlara şüpheyle yaklaşırdım. Ama diyorum ya, amaç zaten öğrenmek değil mi? Bunlarda da anlıyorsun ki ya Melih, sen herkese çabucak güveniyorsun. İnsanların sana zarar vermeyeceğini düşünüyorsun ama öyle bir dünya yok. Kötülük her yerde. Yani ben Güney Amerika'yı gezdim. Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Bolivya. Dünyanın en tehlikeli sokaklarından gezdim. Uyuşturucu satıcıları. Yani bir sokak düşünün. Attığım her adımda birisi uyuşturucu satıyor, birisi kadın satıyor, ötekisi hırsızlık yapıyor. Böyle bir atmosfer ve hemen ileride de polis bekliyor. Yani Güney Amerika ülkeleri bu tarzda tehlikesi olan bir yer. Orada başına hiçbir şey gelmiyor. Ama geliyorsun Malezya'da, insanların güvenli diye adlettiği bir yerde başına böyle bir durum geliyor. Bu da şunu gösteriyor. Kötülük her yerde, kötü insanlar her yerde var. Bu size denk gelebilir, denk gelmeyebilir. Çıkarımlarımdan bahsetmek istiyorum dedim ya. Bu yolculukta da benim için en önemli çıkarımlarından bir tanesi de kabul etmek abi. Kabul et, özgür ol, devam et. Kabul etmediğin zaman, kabullenemediğin zaman böyle insan kabız hali derler. Sıkışma hali. Yani kabız da aslında oradan geliyor. Yani biraz zorlanırsın ama bu hiçbir işe yaramaz. Bazen durumlar insanı o hale sokuyor. Yani sıkışıyorsun. Elinden bir şey gelmiyor. Kabul edip yapman gereken bir şey varsa yapıyorsun. Bu kadar
basit, söylemesi basit, uygulaması pratik gerektiriyor. Ufak ufak şeylerin olması ve sizin kabul etmeniz gerekiyor. Size bahsettiğim işte bu düşme olayından sonra, düşme dediğim yani tökezleme olayından sonra önünde iki seçenek var. Ya gireceksin, sabit bir işe çalışacaksın. Çünkü ekonomik olarak o gücün yok. Öteki türlü ekipmanını toparlayıp devam edeceksin. Bunu toparlamam birkaç ay aldı. Bir yandan da Allah hani bazen bir kapıyı kapatır, bazen başka bir kapı açar ya. Yani öyle şeyler gerçekleşti benim nezdimde. Hiç olmaz. Ne alakası var ya? Ya bu gelirin buradan şu anda gelmesinin bir ihtimali yok diye düşündüğün ama onun gerçekleştiği olaylar yaşandı ve tekrardan ekipmanımı toparlayıp yollara düştüm. Bu sefer Orta Asya, Türk devletleri, Kırgızistan, Tanrı Dağları. Yani şu anda insan size anlatırken bile gözümün önüne geliyor ya, hayal gibi ya. Her şey hayal gibi. O Tanrı Dağları'nda at sürmeler, vadilerde saz çalmalar, insanların sofrasına misafir olmalar, otostop çekmeler yine aynı şekilde. Kabilelerle beraber yüzmek, hayvanlarla vakit geçirmek. Ya bir masal ya. Bir çocuk masalını alın, bir karakter çizin, bir karakter yaratın ve o karakteri de kendiniz olsun. Onunla beraber ağaç evlerde falan kalın, maymunla gezin, okyanuslarda yüzün, müthiş gün batımlarını seyredin, tropikal meyveleri yiyin. Yani tam olarak bir film ve o zaman anladım ki iyi ki tekrardan yola çıkmışım. Eğer vazgeçseymişim bir şeyler olmayacakmış. Ama asıl hikaye daha gelmedi. Hepimizin kafasında olan bir şey var. Ya Melih, ya nasıl oluyor? Hayatını nasıl idame ediyorsun? Herkesin sorduğu nokta. Abi ben ilk başta para biriktirerek çıktım ve çok komik rakamlarla seyahat ettim. Aylık 150 dolar harcadığım, 100 dolar harcadığım zamanlar oluyordu. Çünkü hep dediğim bir şey var. Ulaşım, konaklama, yemek. Özellikle Orta Asya'da filan veyahut da bazı ülkelerde insanlar çok misafirperver ve senin sırt çantanla yol gördüğün zaman ya kardeşim manyak mı bu adam deyip gelip hikayesini dinlemek için seni sofrasına buyur ediyor. Tabii ki ben bu şekilde seyahat etmiyorum. Cebimde birikmişimle seyahat ediyorum. Hiçbir zaman aç kalmıyorum. Ya gidiyorum, karnımı doyurabilecek bir şeyler buluyorum. Yolculuk, seyahat bedava değil, kapital bir dünyada yaşıyoruz. Eğer çok masraflı, maliyetli bir insan değilseniz ekonomik olarak da geziyorsunuz yani. Bazı şeylerden eksik kalıyor musunuz? Kalıyorsunuz ama onu da kabul ediyorsunuz yani her şeyi yapamam diyorsunuz. Çünkü bu bir yapabildiğim kadarıyla yapıp devam ediyorum. Ve hikaye sonra nereye evriliyor? Videolar devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. İnsanlar artık sizi tanımaya başlıyor. Yani bir arkadaş, bir ahbap, bir kardeş olarak görüyor ve sizi desteklemeye başlıyor. Diyor ki ya Melik gelsin, like atayım, hype atayım, yorum atayım, işte destek olayım ona. Kiminin kardeş olarak gördüğü, kiminin bir arkadaş veyahut da bir hayalini gerçekleştirdiğim için, kimine de videolarımda işte bilgiler verdiğim için, onun yolculuklarını kolaylaştıracak doneler verdiğim için desteklemeye başlıyor. Sonra belli bir kitlen oluşuyor. Belli bir kitle oluştuktan sonra artık seni firmalar fark etmeye başlıyor. Diğer gezginler fark etmeye başlıyor. Başkaları gelip seninle röportaj yapıyor. Nasıl yaptın? Nasıl oldu bunlar deyip sana sorular sormaya başlıyor ve tanınırlığın artıyor. Tanınırlığınla beraber de kitlen artıyor. Kitlenle beraber diyor ki firmalar ya senin çok güzel bir hikayen var ve belli bir kitlen var. Benim ürünlerimi kullan diyor. Yani şu anda üzerimde gördüğünüz ürün aslında benim kullandığım ve kullanırken de keyif aldığım, keyif alırken de insanlar rahat bir şekilde "Kardo böyle bir ürün var, sana tavsiye ederim" diyebileceğim ürünler. Böyle ilişkiler gerçekleştiriyorsun ve onlar da bunun karşılığında sana destek oluyorlar, sana maddi kaynak sağlıyorlar ve sen artık tamam diyorsun. Artık böyle belli bir tekerlek dönmeye başladı. Hikayemin tam da bu kısmında beni destekleyen, artık videolarımın girişinde, ortasında, sonunda gördüğünüz Aura Sebulon Unique'den bahsetmek istiyorum. Ben onların hikayesinin bir parçasıyım. Onlar da benim hikayemin bir parçası. Evimde kullandığım, hatta bunu kuran insanların gelip evimde test yaptığı, teker teker anlattığım, benim ve annemin tatmin olduğu, aklımda hiçbir soru işareti olmadan kullandığı Aura Sebulon Unique adlı bu arıtma cihazından bahsetmek istiyorum. Biz normalde pet şişelerde, plastik pet şişelerde suyu tüketiyorduk. Annem yemek yaparken, çay demlerken musluktan su dolduruyordu. Artık bu su arıtma cihazıyla beraber biz çiçekleri bile arıtma suyu kullanıyoruz. Çünkü sonuçları gördük. Hazır suyun ve musluktan suyun içerisindeki maddeleri görüyorsunuz. pH değerini ölçtürdük. Ben de bayağı bir araştırdım. Cihaz bütün testleri yaptırmış, sertifikalarını almış. Türkiye'deki şu anda kendi segmentindeki en iyi cihaz. Buna benden çok annem daha çok sevindi açık konuşmak gerekirse. Çünkü artık suyun tadı değişti. Cihazı da kullandığım için rahatlıkla tavsiye ederim. Aura Sebulon Unique. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Buraya kadar anlattığım aşamada bir şey fark ettiniz mi? Her şey böyle küçük adımlarla başlıyor. Tökezleme oluyor, kalkma oluyor, devam ediyorsun. Sonra bazı kapılar kapanıyor, ekstrem şeyler oluyor. Ve hepsi bir adımla, bir düşünceyle başladı. Önce kalbime düştü, sonra zihnime, sonra dilime. O bütün vücudumdaki bu istek, niyet ayaklarıma sirayet etti ve yolculuğum başlamış oldu. Ve bu 2 yıllık süreci muhtemelen gözünüzün önünde canlandırmışsınızdır. Düşmeler, kalkmalar ama hiçbir zaman grafik şöyle olmadı yani. Şöyle bir grafik olmadı. Hep böyle
Düştüm, kalktım, devam ettim, motivasyonumu kaybettiğim zamanlar oldu. Ama hikayenin sonunda hep çok şükür dedim. Yine çok çalışıyorum. Yani polisten daha çok çalışıyorumdur muhtemelen. Ama kendi işimi yapıyorum ve şu an mesela bu benim işim. Size buraları göstermek, size yaşadıklarımı anlatmak, başkalarının yaşadıklarını anlatmak, aynı olmak. Bu benim artık bir işim oldu. Bir aslında yaşam tarzı gibi de diyebiliriz. Bu kararı vermemle beraber artık dünyanın her yerinde çalışabiliyor oldum. Bu çok güzel bir kolaylık sağladı bana. Bu kararı vermemle birlikte yaptığım işin daha anlamlı hale geldiğini gördüm. Benim için yaptığım iş şu anda daha anlamlı. Bu verdiğim kararla beraber artık kendime ve topluma daha verimli bir birey olduğumu hissediyorum. Ülkem için daha iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Bu verdiğim kararla beraber artık daha sağlıklı bir zihne sahip olduğumu düşünüyorum. Daha dinginim, daha az stresliyim ve kendimi daha iyi ifade ediyorum. Bu aldığım kararla birlikte dünyanın her yerinde farklı networklerim oldu. Dünyanın her yerinde arkadaşlarım var. Bu insana güven sağlıyor. Bu kararla birlikte fiziksel olarak daha iyi bir aşamaya geldim. Çünkü dedim ya, konfor alanını terk ettikten sonra insan zorlanıyor bazen ama o seni daha güçlü kılıyor. Daha dirençli ve dirayetli oluyorsun. Bu kararla beraber olayları artık daha kolay kabullenebiliyorum. Bu da hayatımda iyi ki kattığım dediğim şeylerden bir tanesi. Yani dünyaya gezmek sana ne kazandırıyor diyorlar ya. Arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı dünyaya gezmek size bunları kazandırır. Bu arada yine bu kararla beraber ekonomik olarak özgürlüğümü elde ettim. Bu kararla beraber kendi zamanımı kendim yönetebiliyor oldum. Bu kararla beraber sizle tanışmak, sizin yorumlarınızı okumak, sizle aynı olmak, karşılıklı iletişimde kalma şansına eriştim. İyi ki varsınız. İyi ki bu videoyu izlediniz. Yolculuğuma destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.